Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel bir bebe yünüm var. Bununla harika bir model başlayacağız. İpim 100 gram 250 metre. Kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Ben şöyle birkaç sıra bir ters bir düz lastik hazırladım. Bu model için ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 1. Şöyle sonuna bir ilmek ekleyeceğiz yani. Örgümüzün birinci sıra ön yüzündeyim modelimizin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örerek geldim. İkinci sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Şöyle iki sıra ön yüzünde düz örgümüz oluştu. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 5 ilmek düz. 4, 5. 5 ilmek düz ördüm. Sıradaki ilmeğimden 5 ilmek çıkartacağım. Bakın şu şekilde. Bir kez ördüm, bir doladım, bir kez ördüm, bir doladım, bir kez daha ördüm. Toplamda bir ilmekten 5 ilmek çıkardım. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar arada 5 düz ilmek. Beş düz ilmek ördüm. Sıradaki ilmekten yine 5 ilmek çıkartıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yani 3 kez ördüm. Aralarda da birer kez artırmış oldum. 5 düz ilmek. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Üçüncü sıramı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 5 ilmek ters. 5 ilmek tersten sonra geldim şu beşli gruba. Şurada beşli toplu ilmeğimiz var. Bunları tek tek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 ilmek düz. Devamında 5 ilmek ters. Arada bu toplu gruba gelince 5 ilmeğimiz var burada. Hepsini tek tek düz olarak örüyorum. 2, 3, 4 ve 5. 5 ilmek düz ördüm. Devamında 5 ilmek ters. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. 5. sıra ön yüzündeyim.
Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırada 5 düz ilmeğim var. Yine düz olarak örüyorum. 5 ilmek düz ördüm. Daha sonra geldim buradaki 5 toplu olan ilmeğime. Bunun hepsini şişime aldım. Şöyle 5 ilmeğin hepsini şişime aldım ve düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Kestim yani burada. Tek ilmek çıkarttım. Devamında yine 5 düz ilmek örüyorum. Aradaki 5 düzümüzü örelim. Evet. Geldik bu toplu 5 ilmeğe. Bunun hepsini şöyle şişime alıyorum ve düz örerek tek ilmeği düşürdüm. Tek ilmek çıkardım yani. Devamında 5 düz ilmek, kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. 6. sıra arka yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Evet, 6. sıramı tamamladım. Bakın şöyle. Şimdi modeli kaydırarak kuracağız. Buradaki nohut modelini buradaki boşluklara kaydıracağız. Şu aralardaki 5 ilmeğin ortadaki ilmeğine kaydırarak kuracağız burada. Şimdi tekrar kuruyoruz modeli kaydırarak. Modelin 1. sıra ön yüzündeyim. Kaydırarak kuracağız şimdi. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. 1. sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyim. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimi tamamını ters örüyorum. Evet, sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. İkinci sıramı tamamladım. 3. sıra ön yüzündeyim. Şimdi burada dediğim gibi şuralara kaydırıyorum. 3. sırada kaydırmamızı yapıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz ördüm. Sıradaki bir sonraki ilmeğe, yani bakın 5 ilmeğimiz vardı burada. 3. ilmeğimize. Burada bir ilmekten 5 ilmek çıkartacağım. Bir kez ördüm, bir artırdım, bir kez daha ördüm, aynı ilmeği örüyorum. Bir kez daha artırdım ve ördüm. Yani bir ilmekten 5 ilmek çıkarmış olduk. Devamında 5 düz ilmek, düzleri buraya kaydırdık. Evet, bakın. Sıradaki ilmeğimden 5 ilmek çıkartacağım. Şu şekilde örüyorum. Bir artırdım, bir kez daha ördüm, bir artırdım. Bir kez daha ördüm. 5 ilmek çıkarmış oldum bir ilmekten. Arada 5 düz ilmek. 5. Bir sonraki ilmekten 5 ilmek çıkaralım yine. Aynı ilmeği 3 kez örüyoruz. Aralarda da birer kez doladığımızda, artırma yaptığımızda yani 5 ilmeği tamamlamış olduk. Sıra sonunda 2 düz, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. 3. sıramı tamamladım. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım.
2 ters ilmek. Şu beşli ilmeğe gelince şu artırma yaptım. Bunları da düz örüyorum. 2 ters ilmekten sonra 5 düz ilmek. Bu grubu tek tek düz olarak örelim. Evet, 5 ilmek düz ördüm. Daha sonra arada 5 ters ilmeğimiz var. Yine geldik bu beşli gruba. Bunları tek tek düz olarak örelim. 2 3 4 5 5 ters, şu gruba gelince düz 5 ilmeği tek tek alarak düz örelim. Kenarda 2 ters ilmek, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 2 ilmek düz ördüm. Şu beşli gruba gelince bakın 5 tane burada ilmeğim var. Bunun hepsini alıyorum şişime. 5 ilmeği de aldım. Şöyle arka taraftan girerek bu 5 ilmeği topluyorum düz olarak. Ördüm, tek ilmeğe düşürdüm tekrar. Devamında arada 5 düz ilmeğimiz var. 2 3 4 5. Tekrar geldim bu beşli gruba. Bunların hepsini şöyle topladım. Hep 5 ilmeği de şişime aldım ve düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Kestim tekrar. Arada 5 düz ilmek. 4 5. Bu gruba gelince yine bunların hepsini topluyoruz şöyle. 5 ilmeği de şişimize geçirdik ve düz örerek tek ilmeğe düşürelim. Kestik. Devamında 2 düz, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. 5. sıramı tamamladım. 6. sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Evet, modeli kaydırarak bir kez daha kurduk. Model böyle devam edecek arkadaşlar. Şimdi 3. kez model kuracak olursanız birinci sırada, yani birinci model kurulumunda ne yaptıysak aynısı olacak. Şöyle, evet, bakın şöyle pıtır pıtır notlarımız oluştu. Burada bir kez daha dediğim gibi kuracak olursak şurada yaptığımız önce 5 ilmek düzle başlayacağız. Sonra şu artırmaları yapacağız. Evet, model böyle devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve gösterişli bir model. Bir parçada daha önce yaptım şöyle yelek önü olarak. Sağ tarafını çalıştım. Size de fikir olsun dedim. Şöyle yelekte de nasıl duracağını görmeniz için bakın. Tekstil tipi lastik kullandım alt kısmına. Kenar patında da 7 ilmekle haroşayı devam ettirdim. Zaten altta da şöyle haroşa olduğu için onu devam ettirdim. Ama istediğiniz lastiği kullanabilirsiniz yelek yapacaksanız eğer.
Bu modelden şal yapabilirsiniz. Onda lastik kullanmazsınız. Sadece kenarlarını tığlarsınız. Bebek battaniyesi yaparsınız. Bebek battaniyesinde de yine alt kısmı haroşa yaparsınız. Kenarlardan da haroşa lastiğinizi devam ettirebilirsiniz. Yani istediğiniz örgüde kullanabileceğiniz gayet güzel, gösterişli, şöyle kabartmalı bir model. Arka yüzü de bu şekilde. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli arkadaşlar? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.